Kitabın olay örgüsü 1930'ların Amerika'sında Kaliforniya eyaletinde geçer. Yani Büyük Buhran'ın hemen takip eden yıllardır. 1929 yılının Ekim ayında Wall Street'te hisse senedi fiyatlarının bir gecede yarı yarıya düşmesiyle başlayan, önce Amerikan reel ekonomisine, arkasından Londra borsası üzerinden kıta Avrupa'sına sıçrayan kriz ilk 6 ayda 3 milyon Amerikalının işini kaybetmesine neden olur. Takip eden süre bilançoyu büyütür. 1932 yılının Ocak ayına geldiğimizde işsizlerin sayısı 2 milyona, yani dönem iş gücü piyasasının 1/4'ine gelir. Başka bir deyişle artık Amerika'da iş arayan her 4 kişiden biri işsizdir. İş kaybı, aş ve ev kaybına tahvil olur. Köprü altlarında, tren vagonlarında ve umumi tuvaletlerde yatan insanlar bir dönem rutinidir. İşte kapitalizmin tarihi boyunca gördüğü bu en büyük krizin ortasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt dönemin bütün liberal iktisadi düşüncelerini hiçe sayarak bir işsizlikle mücadele programı başlatır. Buna göre kamu kurumu Works Progress Administration, yani WPA, bu programın yürütülmesiyle görevlendirilir. Plan temelde WPA'nın iş arayanlar ile işçi arayanlar arasında aracılık faaliyetinde bulunması ve kendi üzerinden işçi tedarik eden işverenlere işçilere ödeyecekleri ücreti geri ödeme garantisi vermesi esasına dayanır. Bu amaçla yönlendirdiği işçilere çalışma karnesi adında bir belge düzenler. İşte gölet kenarında Lenin'in kaybettiği için anlık korku yaşadığı ve George'un Lenin'e vermediği belge budur. Yani bu iki adam istihdam ofisinin yönlendirmesiyle çiftliğe gelmektedir. İkinci bölümde patron olarak anılan kişinin George ve Lenin'i görür görmez çalışma karnelerini sormasının nedeni, George ve Lenin'in bu belgeyi kaybetmekten korkmasının nedeniyle aynıdır. Bu belge olmaksızın patron iki işçiye ödediği ücreti WPA'den alamayacak, bu belge olmaksızın iki adam işe kabul edilmeyecektir. Bahsedilen ekonomik kriz temelde finans piyasalarından başlayarak sanayi sektörüne sıçrayan bir krizdir ve çiftlik yaşamı bu krizden direkt ve derinden etkilenmez. Ancak Amerika o tarihte bir ekolojik felakete de sahne olur. Türkçe'ye kum fırtınası olarak çevirebileceğimiz Dust Bowl yüzünden Amerika'da çok büyük ekim alanları toz ile kaplanarak ekilmez hale gelir. Gözünüzde canlandırabilmeniz için Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı ve benzer bir durumdan dolayı insanların dünyadan göç etmek zorunda kaldıkları Interstellar, Yıldızlar Arası filmini düşünebilirsiniz ve abartılı olmaz, inanın. Rüzgarın bir ay boyunca gece gündüz durmaksızın estiği ve bu süre zarfında insanların gökyüzünü göremediği zamanlar olmuştur. Evlere giren toz kürekler ile kürenecek düzeydedir. Sonuç olarak Dust Bowl ile yüzleşen bölgelerde yaşam olanaksız hale gelir ve insanlar evlerini yok pahasına satarak bölgeyi terk ederler. Bilanço 1 milyon çiftliğin kapanması ve yaklaşık 3 milyon kişinin yollara düşmesidir. Bu Amerikan tarihinin en büyük göç hareketinin olmasının yanında emin olmamakla beraber dünya tarihindeki de en büyük göç hareketlerindendir. Bu göçlerin 2/3'ünü kitapta olayların geçtiği Salinas Nehri'nin kenarındaki çiftliğin de içinde yer aldığı Kaliforniya bölgesi alır. İşte George ve Lenny'i bu göç dalgasının içindeki insanlardan sayabiliriz. Kaliforniya'ya hayatta kalmak ve geçinmek için gelen bu insanlar burada farklı zorluklarla karşılaşırlar. Her şeyden önce işler mevsimliktir. Dolayısıyla çalışanlar romanda anlatılana benzer şekilde hasat edilecek ürüne göre bir iş yerinden diğerine dolaşmak zorundadırlar. Bunun yanında bölgeye olan göç bölgedeki iş gücü sayısını arttırır ve ücretlerin düşmesine neden olur. Yani göç ile gelen insanlar geçici işlerin yanında düşük ücretlere de rıza göstermek zorundadırlar. Ki işçilerin sürekli yer değiştirmesi gibi düşük ücret vurgusu da romanda sıklıkla yapılır. Bu bahsettiklerim ışığında baktığımızda başta George ve Lenny olmak üzere çalışanların neden sürekli aynı çiftlikte kalamadıklarının, neden bu kadar yalnız olduklarının ve ailelerinin olmadığının daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Önce ekonomik kriz, ardından gelen ekolojik felaketler, aileleri parçalamış, insanları sefalet ücretleri ve kötü barınma koşullarında çalışmaya mecbur etmiştir. İşte fareler ve insanlar bunun hikayesidir. Dünya ekonomik krizine Amerika özelinde değinen yazar, 30'ların uluslararası siyasetine de gönderme yapar kitabında. Kendinin köpeğini ve Lenny'i öldüren silah olan Luger, SS subayları tarafından kullanılır ve dünyada Nazi silahı olarak bilinir. Köpeğin ve Lenny'nin öldürülmesinin nedenleri, yöntemi ve kullanılan silahın markası yani Luger birleştirildiğinde Steinbeck'in 30'ların dünyasında yükselen Nazi Almanyası başta olmak üzere totaliter sistemlere vurgu yaptığını görürüz. 1930'lu yıllar ülkenin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve ekolojik krizlere karşın aynı zamanda Hollywood'un parladığı yıllardır da. Sinema, dans salonları ile beraber eğlence sektörünün at başı giden iki aktivitesidir.
Hatırlayacağınız gibi Curly ve karısı Riverside'da bir dans salonunda tanışırlar. Ancak sinema hem insanların ulaşması hem de gelir yaratma potansiyeli açısından hayli önde gözükür. Bunun için işsizlikle mücadele eden toplumun gözünde sürekli bir istihdam ve biraz da medyanın şişirmesiyle kısa yoldan şöhrete ulaşma ve zengin olma kapısı olarak gözükür. Bu dönem özelliği romanda Curly'nin karısı üzerinden anlatılır. 15 yaşından itibaren sahnede olmak isteyen kadın bunun için girişimlerde bulunmuş ancak kendi iddiası ile annesi tarafından engellenmiştir. Aslında Hollywood'da o dönemde ne o kadar bir istihdam olanağı ne de medyada abartıldığı kadar kolay yollardan ün ve para kazanma şansı mevcuttur. Bu o tarihlerde Hollywood'daki ticaret odasının yayınladığı bildiri ve broşürlerde de net olarak gözükmektedir. Ancak toplum Hollywood mucizesine inanmayı tercih eder. Hepimizin gözünün önüne Yeşilçam senaryolarında köyden ünlü olmak için İstanbul'a kaçan ancak kötü yola düşen genç kız karakteri gelmiştir. Benzer şekilde bakınca Curly'nin karısı kötü yola düşmemiş ancak Hollywood hayallerinin gerçekleşmeyeceğini fark ederek yaşadığı hayal kırıklığı ile kötü bir evlilik yapmış ve çiftlik hayatının yalnızlığına mahkum olarak kendi trajik sonuna doğru yol almıştır. Sinemanın toplum hayatının bu kadar içine girmesi, sinema salonlarında oynayan filmlerin toplum yaşantısını derinden etkilemesi sonucunu doğurur. Bunlardan bizim kitabımız açısından önemli olan oluşan yeni kadın profildir. Cinselliği ön planda, hazır cevap, pervasız, kendine güvenen, saçları sürekli yapılı, makyajlı, tırnakları ojeli, yünlü ve tüylü elbiseler ve topuklu ayakkabı giyen bu kadın dönemde rol model haline gelir. İşte Curly'nin karısı bu rol modele uygun bir kadındır. Bu profili bilmeyen çiftlikte çalışanlar Curly'nin karısının giyim tarzını, makyajını ve girişken tavırlarını flörtleşme olarak algılarlar. Zaten bu duruma Lenny ile yaptığı son konuşmada bunlar beni ne zannediyorlar şeklinde itiraz eder kadın. Hollywood artık sadece modern kadının dış görünümü değil ancak toplumdaki yerini de tanımlamaya başlar. Filmlerde kadın bağımsız bir karakter değil, buna karşılık birisinin sevgilisi, karısı veya annesi olarak rol alır. Romanda kadından ismiyle değil, Curly'nin karısı olarak bahsedilmesi bu durumun vurgulanmasıdır. Film sonlarında kadınlar ya evlendirilip mutlu sona kavuşurlar veya öldürülürler. Biri ödül, diğeri cezadır. Kitabımızın sonunda da hikaye boyunca kötülenen kadın öldürülerek cezalandırılır. Bugün günümüzde bu durum istisnalar olsa da sinema ve edebiyat içerisinde ağırlıklı olarak devam etmektedir. 30'ların Amerikan toplum hayatının bir diğer popüler teması medyaya konu olan ve hakkında çok fazla haber çıkan kıskançlık cinayetleridir. Her ne kadar döneme ait kriminal veriler böyle bir artışı doğrulamasa da medyada konuya ait haber yoğunluğu bu durumu toplumsal hayat içerisinde bir korku ve paranoya malzemesi haline getirmiştir. Çiftlik çalışanlarının Curly'nin karısını gördüklerinde neden kaçacak yer aradıklarını Curly'nin kavgacı karakteriyle de bir araya getirdiğimizde daha iyi anlayabiliriz. Çünkü bir kıskançlık cinayetine kurban gitmek istememektedirler. Güzel günlerde görüşmek üzere.